Herkese merhaba. Artık günümüzde belki de sosyal hayatın getirdiği stres dalgaları sebebiyle birçok öğrencimizin sınav kaygısı ortaya çıktı. Tabii bu sınav kaygısı olan öğrencilerimizin sınav kaygısı isimli bir sorunu olduğunu ebeveynlerine ya da diğer aile, arkadaş gibi çevrelerine anlatmaları da oldukça güç. Ya sınav kaygısı yaşıyorum. Desteğe ihtiyacım olabilir. Ne sınavı, ne kaygısı la? Bizim zamanımızda kaygı mı vardı? Sanki Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçeceksin. Git kitaplarına çalış, kaygı maygı kalmaz. Maalesef ülkemizde bu gibi durumlar çok yaşanıyor. Ve sınav kaygısı sebebiyle internette küçük bir araştırma yaparsanız onlarca gencimiz kendine zarar veriyor ve hatta bu zarar vermeler intihara kadar gidebiliyor. Yaşanmış örnekleri var ama emin olun bunların hiçbirine gerek yok. Çünkü sınav kaygısı dediğimiz sorun çok rahat bir şekilde üstesinden gelinebilecek bir konu. Peki nasıl? Hadi başlayalım. Bütün yıl boyunca çalışıyorsun. Karınca gibi uğraşıyorsun. Mücadele ediyorsun, uykusuz kalıyorsun. Ya bir hava alayım diye nargile kafeye gidiyorsun ama aklın sınavda. Çünkü konu mühim abi. İşte sınav zamanı yaklaştığında doğal olarak kaygın artıyor ve bu kaygı senin hayatını 90 derece değiştiriyor. Hani bir şarkı vardı ya. Eve senle dönüyorsam, evden senle çıkıyorsam, aklımı alamıyorsam aşksın. Aynen bu şarkıda olduğu gibi sınavla yatıp sınavla kalkıyorsun. Hal böyle olunca da normal yaşantında da bu kaygılar sebebiyle bazı değişiklikler olabiliyor. Asıl tehlikeli olan yer şurası. Edinilmiş bu kaygının sınavdan sonra da hayatında kalıcı olarak yer bulması. Yani sınav bitse de bilinçaltı bu kaygı bozukluğunu alıyor ve benzeri herhangi bir durumda tekrar kullanılmak üzere depoluyor abi. Böyle olmaması için elbette ki yapılacak tonlarca yöntem var. Örneğin uyku düzeniniz. Sınava çalışma sürecinizde kesinlikle uyku düzeninizi bozmamaya dikkat edin. Bu gece 4'e kadar çalışıp ertesi gece 12'de yastığa çeyrek kala uyursanız uyku düzeninizi de bozmuş olursunuz. Ve zaten alev alev yanan kaygınıza bir odun da siz taşımış olursunuz. O nedenle uyku periyodunuzu +1 veya -1 fark etmez hep aynı düzende seyrettirmelisiniz. Çünkü eğer bunun ucunu kaçırırsan sınav günü yaklaştığında bozulan uyku düzeninde yatağına gireceksin ve saatlerce sen kendini Spartaküs sanacaksın ve yastıklara karşı savaş açacaksın. Uyumak için ama yapamayacaksın. Uyuyamayacaksın. O stres seni öldürecek, mahvedecek. O nedenle uyku düzenine dikkat etmeli. Uyku periyodun neyse o düzende devam etmelisin. Bunu bozduğun zaman, daha doğrusu uyku düzeni başta olmak üzere hayatındaki normal periyodu bozduğun zaman beynin, zihnin teklemeye başlıyor. Onu bir karmaşaya sokuyorsun sen kendi ellerinle. Deyim yerindeyse beynin senin arkanı toplamaya çalışıyor. Bir sal hocam ya, kasma. Tüm bozulan düzenine bir de sınav kaygısı eklenince sınav günü ne oluyor biliyor musun? Evde çalıştın, denemeleri 5 yıldız yaptın, çözümlerin harika ama sınava girince soruların karşısında sarı çizmeli Mehmet Ağa. Aslında onlar içerilerde bir yerlerde var. Cevaplar sende. Sen onları biliyorsun ama ya şeydi ya işte bunun cevabı işte ya. Ya ben bunu biliyordum ya. Hay böyle işin içine tüküreyim. Geç abi, geç öbür soruya geç. Sevgili kardeşim, şunu unutmayacaksın. İnsanların zihinlerinde, bilinçaltlarında yer etmiş 2 tür korku var. Bunu sakın unutma. Realistik korkular ve imaginary korkular. Yani illüzyon dediğimiz gerçek olmayan korkular. Mesela bir yere yolculuk yapacaksın. Bindin deli bir şoförün yanına. Senin alışık olmadığın bir hız limitine çıktı adam. Basıyor. 180, 200, 240, 250, 280 gidiyor. Bilinçaltın otomatik olarak bu realistik korkuyu hemen aktivite ediyor. Neden? Çünkü senin hız korkun var. Bu hız korkusu da kaza yapma ve ardından ölme korkusuyla bağlantılı olduğu için hız yapmak sana ölümü hatırlatıyor. İşte bu realistik yani gerçek bir korku.
Imaginary yani sanal korku ve kaygılarımızın en iyi örneği videomuzun konusu olan sınav korkusu. Aslında var olmayan ancak çeşitli sebeplere dayandırarak bizim ortaya çıkardığımız bir illüzyon korkusu. Yönetmen koltuğuna oturuyorsun, kafanın içinde sınavı kaybetme finalini koyduğun bir senaryo yazıyorsun ve onu çekmeye başlıyorsun. Filmin hem yönetmeni sensin, hem senaristi sensin, hem başrolü sensin. Tıpkı az önce verdiğim araba örneğinde olduğu gibi bilinçaltına sen sınavın bir korku unsuru olduğunu söyledin. Onu kodladın. O korkuyla ve doğal olarak bilinçaltı seni korumak için ortaya ismine kaygı dediğimiz mefhum çıkartıyor. Sana önlem al bak, korktuğun şey geliyor, dikkat et diyor. Senin kodladığın bilinçaltı onu gerçek bir tehdit sandığı için savunma refleksini harekete geçirdi ve sana sinyal gönderiyor önlem al diye. Ama aslında önlem alınacak bir şey yok. Ama aslında bu var olmayan bir korku. O nedenle zihninden ilk sileceğin şey bunun gerçek olmadığıdır. Yani Don Kişot gibi yel değirmeniyle savaşmaya gerek yok. Bilinçaltını kodlama. Bu gerçek bir korku değil. Bu gerçek bir kaygı değil. Sorun yok. Her şey yolunda. Aklımızda bazı sorular sürekli zihnimizi meşgul ediyor değil mi? Ya kesin başarısız olacağım abi ya. Bu sınavı kazanamazsam babam beni kesin evden kovar. Ya var ya bu sınavı bir kazanamayayım, anamın çenesinden kurtulamam ya. Bu ve buna benzer kaygılarımız sürekli zihnimizi meşgul ediyor değil mi? Bunun üstesinden gelmek için bilinçaltı kodlama metodunu kullanabilirsiniz. Bir kere şunu unutmayalım. Hayatta her şey titreşim. Zihnimizde az önce saydığımız düşüncelerde bir titreşim ve bir frekans yayıyor vücuda. Peki az önceki söylediğimiz yapamam, edemem, ya başarısız olursam düşünceleri nasıl bir frekans yayıyor acaba? Evet, negatif bir frekans yayıyor. Ne yaptın? Bilinçaltını negatif olarak kodladın. İşte bam teli burası. Böyle düşünceler zihninde canlanmaya başladığında hatta hemen bilinçaltımızı yeniden kodlamaya başlıyoruz. İtiraz kodlaması yapıyoruz. İtirazım var hakim bey diyoruz. Hayır, ben başarılı olacağım. Tüm soruları cevaplayacağım. Yetmedi. Soruların hepsi bildiğim sorular. Hepsi bildiğim yerlerden çıkacak. Ben kendime güveniyorum. Ben kendime inanıyorum. Soruların hepsi bildiğim yerden gelecek abi. Ben buna hazırım. Çünkü background'unda sen en iyi şekilde çalıştın. Sen yeteri kadar özveriyi gösterdin. Geceni gündüzüne kattın. İyi geçmemesi için hiçbir sebep yok. Yani aslında kendine sorman gereken soru ben sınavı kazanabilecek miyim değil. Ben sınavı kazanmak için yeterince çalıştım mı olmalıdır. Doğru soru budur. Ve gözünün önüne görüntüler getir. Sınav sonrası başarılı olduğunda neler yapacağının, nelerle uğraşacağının, sevincini kimlerle paylaştığının anlarının görüntüsünü getir. Bilinçaltın eşek yüküyle bilgi alır. Boş tutma, çalıştır. Sen pozitif kodlama yaptığında senin vücudun zaten pozitif çalışmaya kodlanmış halde. Allah yarattığında seni eşrefi mahluk yani yaratılmışların en şereflisi olarak yarattı. Senin DNA kodlarında pozitiflik var. Sen şimdi pişmiş aşağı niye su katıyorsun abi? Niye negatiflikle kendini kodluyorsun abi? Bilinçaltını o başarı cümleleri, kelimeleri ve hayaliyle kodlarsan zaten yaratılışında pozitif olan tüm hücrelerinle büyük bir uyum içinde bilinçaltındaki kötü düşünceleri silecek ve pozitif düşünmeye sevk edilmiş bulacaksın kendini. Senin hamurunda pozitiflik var. Allah yaratırken seni pozitif, eşrefi mahluk yarattı. Bunun kıymetini bil. O sınav kaygısı dediğin şey uçaktan atlayan temel fıkrasından başka bir şey olmayacak senin için. Çünkü sen olumlamanı doğru yaptın. Zihnindeki tüm negatif düşünceleri sildin, beynini formatladın. Bilinçaltını hackledin sen. Tanıdığım en iyi hacker sensin. Saygılar abi. Peki geldik sınav gününe. Ne yapacağız? Hiç panik olmadan kaygıyı kafamızdan attık ama ertesi gün sınav var ve sınava hazırlanmamız gerekiyor. Videonun başlarında söylediğim gibi vücudun dengesini bozmamak buradaki en büyük kıstas. O yüzden tanımadığın insanlarla kuracağın diyaloglara çok dikkat et. Çünkü yaşayacağın en küçük olumsuzluk bilinçaltına yansıyacak. Yediğine, içtiğine dikkat edeceksin. Her gün nasıl besleniyorsan son gün ve sınav günü de o şekilde besleneceksin. Sınavın bir önceki günü gündüz saatlerinde mümkün olduğunca fiziki olarak biraz bedenini yorabilirsin. Çünkü bu yorgunluk gece senin kolay uyumanı sağlayacaktır. Nitekim ertesi gün sınav olduğundan ötürü Spartaküs olup
yastıklarla savaşmak istemiyor ve erkenden uyumak istiyorsan fiziki olarak bedenin yorulmalı. Gidip de sana inşaatta tuğla taşı demiyoruz. Ama zihnini rahatlatacak aktiviteler ile meşgul olabilirsin. Arkadaşlarınla gezebilirsin. Yürüyüş yapabilirsin. Ama hobi olsun diye belki inşaatta da tuğla taşıyabilirsin. Peki bunların hepsini yaptık. Sınav gecesi de söylediklerimizi uyguladınız. Gayet mışıl mışıl uyku çektiniz. Ve o büyük güne, sınavın olacağı sabaha uyandınız. İlk yapmanız gereken şey sınava rahatlıkla yetişebileceğiniz, güle oynaya gidebileceğiniz bir uyanış saati olmalı. Yani erken kalk. Sabah kahvaltısı muhakkak yapın ve hafif yiyecekler tüketin. Kahvaltıdan sonra panik yapmadan gayet rahat bir şekilde sınava girmek için yola çık. Ve videonun en başında söylediğim kendinizi motive edecek, başarıya dair o cümleleri tekrarlayın. Ben bu sınavı kazanacağım. Sorular bildiğim yerden gelecek. Sıkıntı yok abi. Eğer koştur koştur panikle, aceleyle sınava son dakika yetişmeye çalışırsanız oluşturduğunuz o yoğun kaygı size sınavda ağır bir bedel olarak geri dönüyor. Çünkü bildiğiniz soruları da unutuyorsunuz bu sefer. O nedenle sınavdan en az 1 saat önce sınav yerinde olacak gibi kendinizi ayarlamalısınız. Unutma, video içerisinde sana bilinçaltını nasıl kodlayacağını gösterdim. Bilinçaltını bir tarla olarak düşün. Sınavdan önce onu ek ve sınav günü biç. Stresini ve kaygını kontrol etmeyi öğrendin ve artık başarabilirsin. Başarmaman için hiçbir sebep yok. Başaracaksın, başaracaksın. Çünkü zaten sen çok başarılısın.